Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu gördüğünüz şömine, hasır çanta çeşitleri, biblo çeşitleri, vazo çeşitleri, hasır sepetler, ayaklı lambaderler. Arkadaşlar ev dekorasyonuna dair birçok projeyi videolar bölümüne tıklayarak ücretsiz olarak keyifle izleyebilirsiniz. Bugünkü projemiz ise annemin yaklaşık 50 yıldır kullanmış olduğu mutfak dolaplarını ve tezgah artı fayansları nasıl boyadım, nasıl yeniledim, 50 yıllık mutfak nasıl sonucuna ulaştı, bu hale geldi. Arkadaşlar biraz sonra tüm detaylarıyla size anlatacağım. Kırmadan, dökmeden, hatta dolap kapaklarını çıkarmadan nasıl yapabiliriz? Hepsini anlatacağım arkadaşlar tek tek. Öncelikle şunu söylemeliyim ki mutfak dolapları bir yıl kadar önce yaklaşık iç ve dış olmak üzere komple yağlı boyayla boyanmıştı. Fakat gördüğünüz gibi son derece eski ve yeni bir hava katmak için hazırlıklar başlasın. Bunun için öncelikle gördüğünüz gibi dolabımızın cam kapaklarının kenar bölümlerini bantlıyorum. Boyadan camın zarar görmemesi için, boyanmaması için. Çünkü sonrasında çıkarması bir hayli güç. Ve gördüğünüz gibi bu eski kulpları da çıkarıyorum. Arkadaşlar kullanacağım boya Cadence'in Hybrid Multi-Surface boyası. Beyaz boyası, beyaz renkli. Bu boyayı uygulamak için sünger, rulo bir fırça ve gördüğünüz gibi kare bir yoğurt kasesi. Şimdilik hepsi bu. Boyamızı açıyorum. Çok yoğun ve kapatıcılık oranı çok yüksek bir boya. O yüzden gerçekten tavsiye ederim. Zaten birazdan göreceksiniz. Her türlü zemine rahatlıkla uygulayabileceğiniz, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel bir boya. Yağlı boya üzerine direkt uyguladım arkadaşlar. Öncesinde zımpara yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Sadece uygulayacağınız yüzeyin temiz olmasından emin olun, temiz olduğundan. Yani herhangi bir boya ya da yağ lekesi vesaire hiçbir şey olmasın. Ona dikkat etmeniz yeterli. Yavaş bir şekilde uygulayın arkadaşlar. Boyayı rulonuza yüklediğinizden emin olun. Az önce benim yaptığım gibi boyanızı rulonuza yükleyin. Fazlalık boyayı kenar kısmında, kutunun kenar kısmında bırakın ve yüzeye direkt uygulayın arkadaşlar. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Bakın bu şekilde döndürüp yan kısımlarından fazlalık boyayı bırakarak yüzeyimize direkt uyguluyoruz. Dediğim gibi çok fazla bastırmanıza gerek yok. Rulonun kendi ağırlığı zaten boyanın uygulanması için yeterli. Yavaş hareketlerle yapın lütfen. Ben birazdan videoyu hızlandıracağım. Siz o şekilde yapmayın. Bu şekilde yavaş yavaş yaparsanız ne bir damlama ne bir başka bir şey. Yani gerçekten hayran oldum bu boyaya. Gerçekten de hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ruloyla uygulaması da çok rahat. Ve bir kapak bakın bitti bile. Ben dolapların iç kısmını boyamadım arkadaşlar. O yüzden de dolap kapaklarını çıkarmadım. İçleri de boyandığı için. Kenar kısımlarını ise arkadaşlar bakın. Bu şekilde ince bir fırça yardımıyla geçebilirsiniz. Boyamızı kesinlikle sulandırmıyorum. Sulandırmadığım zaman kapatıcılık oranı çok daha yüksek. İlk katında bile müthiş bir kapama sağladı gerçekten. Gerçekten güzel kapattı rengini ama ben 2 kat boyadım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ve hızlı çekimle nasıl boyadığımı sizler de görün istiyorum.
dolabın hemen altındaki raf bölümünü de boyuyorum. Köşe ve üst kısımları gördüğünüz gibi fırçayla boyuyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci katı bitirdim. 8 ila 12 saat arasında kurumasını bekledikten sonra ikinci katı uygulayabilirsiniz. Alt dolap kapaklarını da aynı şekilde boyadıktan sonra şimdi arkadaşlar mermer efekti vereceğiz. Yine Cadence markasının mermer efekti veren sprey boyasıyla gördüğünüz şekilde birazdan daha detaylı anlatacağım. Bakın gördüğünüz şekilde rastgele, aslında gelişi güzel. Sıkıyorum boyayı direkt yüzeyin üzerine. Alt zeminin kuruduğundan emin olun arkadaşlar. Ben ilk katı boyadıktan sonra 8 saat bekledim. İkinci katı uyguladım. İkinci katı uyguladıktan sonra 8 saat daha bekledim. Ve arkadaşlar bu mermer efekti veren sprey boyayı gördüğünüz şekilde gelişi güzel rastgele sıkarak bu mermer efektini veriyorum. Şimdi burada daha net göreceksiniz. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya dilediğiniz şekilde desen vermek sizin elinizde. Onu söyleyeyim. Bu boya şöyle bir boya arkadaşlar. Sıktığınızda boyayı içinden o boya iplik iplik çıkıyor ve direkt yüzeye tutunuyor arkadaşlar. Yüzeye yapışıyor gördüğünüz şekilde. Ve tutunduğu yüzeyi asla bırakmıyor. Bakın burada daha net görünüyor. Yapımı çok kolay, çok da bereketli bir boya zaten. Birçok yeri boyayabilirsiniz gerçekten de. Ve şimdi fayanslara geldi arkadaşlar sıra. Fayansların da yine aynı şekilde yağdan ve kirden arındığından emin olun. Aynı şekilde dolaplara boyadığım Cadence'in Multi-Surface hibrit boyasıyla yine aynı şekilde yoğurt kabıma alıp rulo fırçama boyayı yükleyerek gördüğünüz gibi fayansları da aynı şekilde boyuyorum. Çok fazla bastırmadan, dikkatli ve özenli bir şekilde yüzeyin komple boyandığından emin olun. Boyamadığınız yer kalmasın. Ve arkadaşlar alttaki mermer bölümün boya olmaması için de köşeyi, alt kısmı gördüğünüz gibi bantladım. Boyayı gerektiği kadar aldığınız takdirde zaten kesinlikle damlama yapmıyor. Ve arkadaşlar sırada yine Cadence'in Multi-Surface hibrit fakat siyah renkli boyasını kullanacağım şimdi. Bunu da arkadaşlar mermerimizi boyamak için kullanacağım. Rulo fırçama yükledim boyayı. Gördüğünüz şekilde. Yine yüzeyimizi tam olarak temizledikten sonra rulo fırçayla boyayı yüzeye uyguluyorum. Zaten rulo fırçayla boyayı uygulamak gerçekten çok rahat. Arkadaşlar 2 kat boyadım tezgahımı. Yine 8 saat aralıklarla bekledim. Tam olarak kurudu. Çok da güzel oldu. Gerçekten. Ve arkadaşlar 2 katın üzerine yine Cadence'in taş vernik uygulamasını yapıyorum. Aynı şekilde rulo fırçama yüklüyorum. Ve 2 katta vernikliyorum arkadaşlar. Sonrasında ise kulplarımızı sökmüştük biliyorsunuz, eski kulplarımızı. Ben yeni bir kulp aldım. Fakat aldığım kulbun orta bölümü, şu anda siyah olarak gördüğünüz bölümü beyazdı. Ben siyah olmasını istediğim için az önce gördüğünüz gibi parçalarını ayırıp siyaha boyadıktan sonra tekrar taktım parçalarını.
Ve yeni siyah kulplarımız dolabın üzerinde yerini aldı arkadaşlar. Ve köpük çıtalarla da arkadaşlar bu gördüğünüz bölmeleri yaparak daha da güzel görünmesini sağlamak mümkün. Ve arkadaşlar tezgahımızı boyadık, dolaplarımızı boyadık, kulplarımızı taktık. Ve sonuç. Dediğim gibi arkadaşlar toplamda 3 gün sürdü. Ben çok beğendim gerçekten. Eskisine nazaran kırmadan, dökmeden, dolap kapaklarını sökmeden bence gayet güzel ve büyük bir değişim oldu. Gerek fayansta, gerek tezgahta, gerek dolap kapaklarında, gerek kulpların değişimiyle, gerekse bu mermer efektiyle gerçekten güzel bir değişim olduğunu düşünüyorum. Bu prizi de gördüğünüz gibi ince uçlu bir fırçayla siyah boyayla boyadım. Gerçekten küçük değişiklikler, daha doğrusu küçük dokunuşlar büyük değişimler yaratıyor. Bunu bu projeyle daha da iyi anlamak mümkün. Evet arkadaşlar, IKEA'da da görmüşsünüzdür. IKEA mutfaklarının birçoğunda dolap kapaklarında böyle avantgard tarzı, özellikle mutfakların cam kapaklarında bu tür bölmeler mevcut. Ben de köpüklerle bu görüntüyü vermeye çalıştım. Dolabın içine 2 tane raf almıştım. Onları da göstermek istedim. Metal raflar. Bunlar da yine internette satılıyor. Tavsiye ederim. Gerçekten çok kullanışlı. Siyah ve gold rengi kapakların daha da açacağını düşünmüştüm. Hakikaten de öyle oldu. Çok yakıştı. Bu gördüğünüz hasır sepetler, bu gördüğünüz peçetelikler, arkadaki baharatlık, bunların hepsinin yapılışını videolar bölümüne tıklayarak, kanalımdaki videolar bölümüne tıklayarak üstteki arkadaşlar hepsini orada izleyebilirsiniz. Evet, eski bulaşıklarımızı da değiştirdik. Bunu da çok şık ve hoş buldu annem. Çok beğendi. Böyle küçük tezgahlar için çok büyük bir bulaşıklığa gerek yok bence. Küçük ve kullanışlı olması yeterli. Evet, 2 tane kulp kullanmıştım. Diğerini az önce ilkini görmüştünüz. Bunlar da ikincileri arkadaşlar. Bunları da yine yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Yüzlerce gerçekten kulp çeşidi var ve insan seçmekte bir hayli zorlanıyor açıkçası. Mutfak masası da yakın zamanda bir değişime uğrayacak. Ama henüz değil. Bu da arkadaşlar eski kesme tahtasından yapmış olduğum bir tepsi. Bir sunum tepsisi. Keza yine pipetlerle yapmış olduğum bir mumluk görüyorsunuz şu anda. Yine bunların da tüm yapılışları ayrıntılarıyla videolar bölümünde mevcut. Evet arkadaşlar, yine ara ara yapmış olduğum ve anneme hediye etmiş olduğum projeleri görüyorsunuz. Evet, vernikledikten sonra çok daha güzel ve daha şık görünüyor dolap kapakları gerçekten de. Vernikleyin arkadaşlar mutlaka boyadıktan sonra, çünkü boyayı koruyor. Bu da yine yoğurt kabından yapmış olduğum bir proje. Bu paspası da arkadaşlar bir önceki videomda bulabilirsiniz. Yayınlamış olduğum bir önceki videoda eski bir paspastı. Nasıl böyle mermer desenli bir paspas yaptık. O da yine videolarda mevcut. Arkadaşlar, projemi umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki yayınlamış olduğum videolardan ilk sizin haberiniz olsun. İzlediğiniz için ayrıca gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.